Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programının sağlık bölümüyle karşınızdayız. Bugün programımızda öksürük şikayetlerini ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Öksürük deyip geçmeyelim çünkü öksürükler birçok hastalığın habercisi de olabiliyor. İşte bu nedenle programımızın bugünkü bölümünü bu konuya ayırdık. Konuğumuz bu işin uzmanı, Başkent Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan yardımcı doçent doktor Aylin Özsancak Uğurlu. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar. Efendim öncelikle öksürük nedir? Bununla başlayalım. Biraz detaylandırarak sizden dinleyelim. Peki. Öksürük nedir? Öksürük esasında vücudun en önemli savunma ve korunma mekanizmalarından bir tanesi. Solunum sistemini, üst ve alt hava yollarını yabancı cisimlerden, iltihaptan koruyan, onun dışında balgamın atılmasını sağlayan bir savunma mekanizması. Bizim için varlığı çok önemli. Yokluğu durumunda, özellikle hastalık zamanında ciddi sıkıntılar söz konusu olabilir. Hatta ölümcül olabilir hastalık. Ama eğer varsa öksürük mekanizmaları iyi çalışıyorsa, öksürüğümüz varsa hastalığın önemli bir bulgusudur. Böylece hem hastaya hem de hekime yol gösterici olabilir. Onun dışında hem bizi yönlendirmiş olur, neden kaynaklı bu hastalık diye, hem de hastanın zamanında doktora gitmesini sağlayabilir. Peki hani bir mekanizma olarak nasıl öksürük şikayetleri yaşıyoruz? Nasıl bu şikayetler vücudumuzda zuhur ediyor diyelim? Peki ne oluyor? Öksürürken önce bir derin nefes alıyoruz. Hızlı bir şekilde derin nefes alıyoruz. Nefes borusu ardından kapanıyor. Nefes borusunun kapanması ile birlikte nefes vermeye çalışırken solunum kaslarımız, artı karın kaslarımız çalışıyor. Onunla birlikte şiddetli bir şekilde kaslarımızın kasılması ile birlikte hava ses tellerinin arasından patlayıcı bir şekilde hızla çıkıyor. Bu hani öksürük olmuş oluyor. Neden kaynaklanıyor? Reseptör dediğimiz küçük hücreler var. Hava yollarında, özellikle üst hava yollarında. Bunlar mekanik, ne gibi? Mesela atıyorum soluk borusuna kaçan bir yemek gibi. Mekanik uyaranlarla veya atıyorum iltihap gibi kimyasal uyaranlarla uyarılıyor. Onun üzerine bir yolak uyarılmış oluyor. Yani bir öksürük mekanizması uyarılmış oluyor. Bunu ya beyin kontrol edebiliyor istemli bir şekilde. Kimi zaman mesela isteyerek de yapabiliyoruz. Kimi zaman da istemsiz bir şekilde beyin sapı öksürüğümüzü kontrol edebiliyor. Temel olarak mekanizmalarımız bunlardır. Öksürüğü azaltan ve artıran faktörler neler? Biraz da bunlardan konuşalım. Mevsimsel değişiklikler etkili oluyor mu? Özellikle yaz ayları ile ilgili neler söylersiniz? Tabii altta yatan hastalığa bağlı olaraktan bunlar artıp azalabilir. Mesela ne gibi? Arttıran şeyler nelerdir? Solunum sistemini etkileyen hastalıklar. Birazdan daha detaylı bir şekilde zaten konuşacağız sizlerle. Ama bunların arasında ne var mesela? Astım var. Astımda da hastalar ne oluyor? Atıyorum yaz aylarında lodostan etkilenebiliyorlar, klimanın soğuk havasından etkilenebiliyorlar veya nemden etkilenebiliyorlar. Bununla birlikte öksürükleri artabiliyor. Ama onun dışında hani genel olarak bahsedecek olursak öksürüğü azaltan şeyler neler? Mesela yaşla birlikte bu azalabiliyor. Veya bilinç kaybıyla, koma ile birlikte bu öksürük refleksi azalabiliyor. Sinir sistemini tutan bir takım hastalıklarda veya bunu baskılayan bir takım ilaç kullanımlarında bu öksürük refleksi azalabiliyor ki o zaman da tabii vücudun savunma sistemi olduğu için daha ciddi sorunlarla karşımıza çıkabiliyor vücut. Bazı insanlarda da esasında öksürük refleksi normal olmasına rağmen hastalar bize öksürükle gelebiliyor. Boğazda bir gıcık hissi, işte sürekli temizleme ihtiyacı veya böyle bir havlar tarzı öksürük. Bunlar da psikolojik kaynaklı olabiliyor esasında. Bunları da farklı bir kategoride incelemek gerekiyor. Peki yaz ayları ile ilgili ne söylersiniz? Yaz aylarında dikkat edilmesi gerekenler neler öksürük neler konusunda? olabilir? Hani öksürüğümüzün gerçekleşmemesi için daha çok karşılaştığımız yaz aylarında soğuk algınlığı durumunda belki karşımıza öksürük gelebiliyor. Öksürükle hasta gelebiliyor. Ne oluyor? Tatile insanlar gidiyor doğal olarak. Tatile gittikleri zaman bir terleme durumu söz konusu oluyor. Bir yandan rüzgar esiyor, oh diyoruz, serinliyoruz ama o rüzgarı yediğimiz zaman doğal olarak bir üst solunum yolu enfeksiyonu veya alt solunum yolu enfeksiyonuna neden olabiliyor. O nedenle öksürük tetiklenebiliyor. O açıdan dikkatli olmak lazım. Onun dışında altta yatan bünyemizde eğer bir alerjik
durum söz konusuysa, atıyorum mesela toz, parfüm, deterjan, bahar aylarında polenler, bunlara karşı işte duyarlılık söz konusuysa, bunlarla birlikte burun akıntısı, geniz akıntısı, öksürük şikayetlerimiz oluyorsa o açıdan duyarlı olmak lazım. Onlar da hani yaz döneminde artabilir. Temel olarak hani yazda öksürüğün artmasını ilgilendirebilecek sebepler bunlardır. Onun dışında nedir? Mesela alt sebeplerden bir tanesi öksürüğün reflüdür. Ne olur? Kızartma yeriz bol bol yaz aylarında, değil mi? Özellikle hani o açıdan da dikkat edebiliriz. Yaz aylarında özellikle geç saatlerde yenen bu tip şeylerde reflüyü tetikleyerekten belki öksürüğe sebep olabilir. Biraz da sonuçlarından bahsedelim o zaman. Öksürüğün ne gibi sonuçları oluyor vücudumuzda? Çünkü hani basit bir şekilde programımızın başında da söyledik, öksürük hani basit bir şikayet, işte bir süre sonra geçebilir denilir. Ya da işte halk arasında uygulanan yöntemler var. Bunlar kullanılabilir. Ya da öksürük şuruplarına doktora gitmeden başvurulabilir. Bunlardan birazcık konuşalım. Ne gibi sonuçlara yol açıyor ve doğru bilinen yanlışlar neler? Peki. Ne gibi sonuçları var? Sonuçta karın içinde ve solunum kaslarının, hani karın kaslarının ve solunum kaslarının çalışması ile birlikte yüksek bir basınç oluşuyor ve bu hızlı bir şekilde ses tellerimizin arasından geçiyor. Bunun 500 mile kadar, saatte 500 mile kadar ulaştığı çalışmalarda gösterilmiş. Ne oluyor? Tabii bu kadar hızlı bir şekilde hava çıkınca bir takım istenmeyen sonuçları, özellikle inatçı, boğulur tarzdaki öksürüklerde istenmeyen bir takım sonuçları olabiliyor. Ne oluyor? Hasta bana polikliniğe geldiği zaman kas ağrılarından, yaygın kas ağrılarından yakınabiliyor, göğüs ağrılarından, öksürmekle birlikte. Onun dışında boğaz ağrıyabiliyor, baş ağrıları olabiliyor. Özellikle bayan hastalarda altına idrar kaçırma sorunu olabiliyor. Bunun dışında gözüne kanamayı görebiliyoruz veya daha nadir görülen sonuçlar neler? Kaburga kırığına kadar gidebiliyor. Kaburga kırığı, fıtık oluşumu, diyafram dediğimiz karın ve göğüs duvarını ayıran diyafram dediğimiz zarın yırtılması, bunlara kadar gidebiliyor. O yüzden öksürüğün mümkün olduğu kadar erken sebebinin saptanıp bir an önce tedavisinin yapılması lazım. Hani sebepleri de zaten birazdan daha detaylı bahsedeceğiz. Sebeplerine gelecek olursak biz bunu bir süreç olarak değerlendirirsek daha kolay çözümleriz. Nedir? Eğer hasta bana 3 haftadan kısa süreli bir öksürük yakınması ile geliyorsa bunun temel altında yatan sebep ya üst solunum yollarının ya da alt solunum yollarının viral enfeksiyonları daha sıklıkla, bundan daha az olarak da bakteriyel enfeksiyonlarıdır. Nedir bunlar? Soğuk algınlığı dediğimiz grup veya işte akut bronşit dediğimiz grup. En sıklıkla sebep olarak bunları görüyoruz. Ama onun dışında özellikle çocuklarda, mesela yeni başlayan öksürüklerde ilk aklımıza gelmesi gereken şeylerden bir tanesi, yabancı bir cisim yuttuysa, atıyorum bir çocuk boğazına bir çekirdek yerken çekirdek kaçtıysa, mısır kaçtıysa, bunlar da öksürükle gelmesine sebep olabilir. Onun dışında sinüzit, zatürre, zaten altta yatan bir kronik hastalığın atak şeklinde karşımıza gelmesi, ne gibi? KOAH dediğimiz kronik bronşit veya astımın atakları da kısa süreli öksürüklerle karşımıza gelebilir. Onun dışında eğer bir hasta bize 3 ila 8 hafta arasında bir süreçte öksürüğünün devam ettiğini belirtiyorsa, bunun da genellikle en sık sebebi viral enfeksiyonlardır. Uzamış grip sonrasında uzayan öksürük bize en sık gelen hasta grubu. Onları bu gruba koymak mümkün. Onun dışında da 2 aydan uzun süreli eğer bir öksürük devam ediyorsa, müzmin bir öksürüğümüz varsa, bunun pek çok alt başlığı olabilir. Ama en önemli sebebi sigara içimidir. Sigara içen erkeklerin 1/4'inde, bayanların, yanlış dedim, sigara içen erkeklerin 1/3'inde, bayanların da 1/4'inde öksürük karşımıza gelebilir. Ama tabii bazı insanlar bunu hani artık kanıksamıştır. O yüzden bundan yakınmaz bile. Özellikle yakınlarımız, ailemiz, eş dostumuz bundan yakınabilir. Baktığınız zaman eğer bir hastanın bağışıklığı baskılanmamışsa, sigara içimi söz konusu yok değilse, ACE inhibitör dediğimiz bir takım tansiyon ilaçları kullanmıyorsa veya onun dışında akciğer filmi normalse, bu kronik müzmin öksürüğün temel olarak altında 3 temel hastalık vardır. Bunlardan bir tanesi sürekli olan geniz akıntısıdır. Sürekli arkadan tıp 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 bir akıntı olmasıyla birlikte hava yolları ona duyarlılık geliştirir. Buna bağlı olarak da öksürük şeklinde cevap verebilir. Bunun altında yatan ne olabilir? Bir alerjik rinit durumu olabilir, alerjik burun akıntısı olabilir, geniz akıntısı bununla birlikte olur, burunda kaşıntı ile birlikte gider, hapşırık olur hastada.
veya bir kronik sinüzit durumu söz konusu olabilir. Veya demin de bahsettiğim gibi uzayan grip sonrasında öksürükler bununla karşımıza çıkabilir. İkinci aklımıza gelmesi gereken şey astım, hastalık astım. Astım genellikle gün içerisinde değişen şikayetler gösterebilir. Genellikle nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük, bunun yanı sıra olan göğüste sıkışma hissiyle gelse de hasta, sadece bize öksürükle başvuran astım hastaları da vardır. Bu açıdan değerlendirmek lazım. Üçüncü aklımıza gelmesi gereken temel diğer hastalık müzmin öksürükte reflüdür. Yani ağza acı su gelmesiyle birlikte hasta bize başvurabilir. Kimi zaman bunun farkında bile olmayabilirler. Mesela geçenlerde benim böyle bir grip sonrasında öksürüğüm uzadı. 2 aydan uzun süreliydi. İlaç tedavisi de kullanamıyordum. Sebebini hani kendim sırasıyla takip ederken herhangi bir geniz akıntısı hissetmiyordum. Reflü, ağzıma da acı su gelmiyor. Ne yapsam ne yesem, ondan sonra kulak burun boğaz değerlendirdi. Onlar reflüye ait bulgular da gözlemlediler. En sonunda tedaviye başlamamla birlikte öksürüğüm tamamen kesildi. Özellikle kilolu kişilerde, altta yatan mesela bir uyku apnesi de varsa, mide yakınmaları varsa hastanın mutlaka reflüde göz önünde bulundurulması gerekiyor. Hani aslında öksürüğün altında birçok neden var ve öksürükle beraber bunları da öksürükle ilgili başvuru yapıldığında göğüs hastalıklarına bunların da tedavisi mümkün oluyor. Evet, en sık hani benim saydığım sebepler bunlar. Bunun dışında kronik bronşit olabilir mesela, sigarayla birlikte söz konusu olabilir. Kronik bronşit dediğimiz şey nedir? 2 yıl süreyle, birbirini takip eden 2 yıl süreyle hastanın öksürük balgam yakınmalarının olmasıdır. Tipiktir bu bulgu. Hava yollarının sigara, toz, duman gibi iritanlar sebebiyle bir mikrobik olmayan iltihabi durumudur. Bu da öksürükle sonuçlanabilir. Onun dışında nadir pek çok sebep var. Hasta bize geldiğinde genelde ne der? Sigara içen hasta, doktor hanım acaba kanser mi oldum, öksürüyorum. Bu çok ciddi bir kaygılanma sebebidir. Hani ondan bahsetmedik sigaranın sonuçlarında. Bu kaygılanma durumu çok önemli esasında. Kronik öksürüğü olan hastaların bir çalışma yapmışlar, anket çalışması yapmışlar. 3'te 1'i acaba kanser mi oldum diye düşünmeye başlamış. Hani o yüzden artı bir de ne var tabii? Sürekli sigara içen, sürekli öksüren kişilerde çevrede hep ne derler? Veremli mi bu? İnsanlar hep derler ki, insanlar hep bana veremliymişim gibi davranıyor, o yüzden bir çekinerekten gelirler. O yönden yaşam kalitesini etkilediği için önemli, uykusuzluğa sebep olabildiği için önemli. Nadir görülen sebeplerinden bahsediyordum. Akciğer kanseri bunlardan bir tanesi tabii ki. Veya diğer kanserlerin akciğerlere sıçraması. Hava yollarındaki bir takım anatomik hani doğuştan gelen bozukluklar veya diğer bir takım daha az görülen hastalıklarda tabii ki öksürükle birlikte gözlenebilir. Onun dışında öksürük neyle uyarılıyor dedik, bir takım reseptörler var dedik. Bunlar sadece hava yollarında değil, atıyorum mesela dış kulak yolunda da var. O yüzden bir kulak burun boğaz muayenesi esnasında da öksürüğünüz doğal bir şekilde tetiklenebilir. Aslında bu saydığınız nedenler çok ciddi rahatsızlıklar. Bu nedenle ne kadar süre içinde hastaların polikliniğe gelmesi gerekiyor? Çünkü 2 sene süren bir kişi de gelebiliyor dediniz. Yani 2 sene boyunca hiçbir şekilde doktora gitmiyor ama sonrasında ciddi bir rahatsızlığı olduğunu öğreniyor. Bu nedenle ne kadar sürede doktora gidilmesini tavsiye ediyorsunuz? Şöyle ki, o şikayetlere bağlı olaraktan değişiyor tabii. Eğer ki hastanın bu öksürüğe eşlik eden şikayetleri, atıyorum mesela ateşi var, beraberinde kanlı balgamı var, nefes darlığı varsa bir an önce işi uzatmadan gelmesi lazım. Onun dışında tabii ki bu hayat kalitesini etkilediği için mümkün olduğu kadar çabuk doktora başvurulması gerekiyor ama herkes aynı duyarlılıkta değil. Kimi insanlar hani bunun farkında değil, öksürüğünün farkında değil, olayı kanıksamış durumdalar. O yüzden hani ne kadar çabuk farkına varılıp altında yatan sebep hani ortadan kaldırılırsa o kadar iyi olacaktır. Hani bize hasta geldiği zaman bizim yaptığımız şey bir öyküsünü alıyoruz hastadan. Ona göre bunu derinleştiriyoruz. Hastanın bu öksürüğünün yanı sıra süreci önemli dedik. Onun dışında zamanlaması önemli. Mesela hastanın öksürüğü sabahleyin kalkınca oluyorsa, bu beraberinde geniz akıntısı varsa o zaman gece yatınca bu geniz akıntısı gölleniyor ve sabah onu kalkınca çıkarmak ihtiyacı duyuyor diyerekten yol gösterebilir. Onun dışında eğer geceleyin bu öksürük uyandırıyorsa astımdan daha çok şüpheleniriz.
veya reflü gene gece yatınca artar. Sigara içen kişilerde öksürük genellikle sabah ilk sigara içiminden sonra olur. Ardından geçer. Balgamın özelliği bizim için önemli. Eğer ki mesela yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar balgam çıkartılıyorsa balgamlı öksürük deriz. Balgamın rengi bizim için yol göstericidir. Kanlı olması mesela verem hastalığında veya kanserde kimi zaman hani bize kanseri bizim aklımıza getirir. Bunun dışında geniz akıntısını kimi zaman hastalar balgam olarak çıkartabilirler. Eşlik eden dediğim gibi şikayetler bizi diğer tanılara, ayırıcı tanıya götürür. Nefes darlığı varsa eşlik eden astımı gösterebilir. Mide yakınmaları varsa reflü yönünde yol gösterir. Zatürre dediğim gibi keza ateş, öksürük, nefes darlığı, sık nefes alıp verme bunlar varsa da zatürreyi düşündürebilir. Hani fizik muayenesi beraberinde hastanın burnuna bakarız. Eğer ki alerjik burun akıntıları veya sinüziti varsa ona göre dolgunluğu hani burnundaki ödemi gözlemleriz. Boğazına bakarız. Boğazdaki kızarıklık, şişlik gene aynı şekilde bize yol göstericidir. Akciğerlerini dinleriz. Eğer ki bir zatürre düşünüyorsak çıtırtılar duyabiliriz veya akciğerin dokusunu tutan bir takım hastalıklar, intersiyel akciğer hastalığı dediğimiz durumlarda da öksürük gözlemlenebilir. O durumda yine yaygın çıtırtılar duymamız mümkündür. Bronşit veya astım atağına bağlıysa hırıltısını hastanın zaten stetoskopu koymadan bile duyabiliriz. Bunlara göre hepsini bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Öyküsü, fizik muayenesi. Öyküsünde mesela sigara hikayesi var mı? Hasta sigara içiyor mu? Bu bizim için yol gösterici. Onun dışında alerjisi var mı? Demin bahsettiğim gibi dışarıdan işte toz, parfüm, deterjan bunlara karşı bir duyarlılığı, polene karşı bir duyarlılığı var mı? Mesleksel maruziyeti var mı? Bu da çok önemli bir şey. Sorgulamamız gereken soru esasında mesela fırıncılarda, pamuk işçilerinde bazı önemli sektör hani bununla ilgili ilişkili sektörlerde öksürük özellikle mesela hasta çalıştığı dönemde öksürükten yakınır ama birkaç gün ayrı kaldığında bu şikayet tamamen geçer. Hani bu bize yol gösterici ipucu olarak kullanılır. Çalışanlar için aynen öyle. Artı mesela kuaförler sürekli o saç spreyini kullanmakla birlikte onların da meslek hastalığıdır esasında astım kendisini gene öksürükle gösterebilir. Peki bunlarda tedavi yöntemlerinde neler uyguluyorsunuz? Az önce de bahsettik. Öksürük şurupları bunlar doktora gidilmeden de alınabilir mi? Herhangi bir yan etkisi var mı? Şimdi gene bizim için süreç önemli esasında. Hani yeni başlayan bir öksürük mü yoksa müzmin bir öksürük mü ona göre yaklaşmak lazım ama öksürük şuruplarından bahsetmişken önce oradan girelim konuya. Biz öksürük şurubunu verdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Biz zilin çanını kesmiş oluyoruz. Yani biz öksürüğü baskılıyoruz ama eğer altında yatan atıyorum bir geniz akıntısı varsa veya bir reflü varsa siz o hastanın reflüsünü veya geniz akıntısını tedavi etmediğiniz sürece o öksürük sadece o anlık bir geçici çözüm olur. Hastanın biraz rahatlamasını sağlar ama onun dışında altta yatan esas hastalığı tedavi etmez. O yüzden biz öksürük şurubunu ancak ne gibi durumlarda belki verebiliriz? Diğer hastalıkları tedavi ederken hastanın yaşam kalitesi belirgin bir şekilde hani bu öksürüklerden bozuluyorsa o zaman önermemiz söz konusu olabilir. Onun dışında eğer yeni başlayan akut bir öksürük varsa viral enfeksiyonları dedik, soğuk algınlığını, akut bronşiti önüne çıkartıyoruz dedik. Bu akıntıları azaltacak, burun akıntılarını, geniz akıntılarını azaltacak ilaçları önerebiliriz. Antibiyotik vermek lazım mı? Her hastaya antibiyotik vermek lazım mı? O da önemli bir soru mesela burada. Özellikle soğuk algınlığı, akut bronşit gibi durumlarda antibiyotiğin çok da yeri yok. Ama biz ne olur hemen bir öksürük başladı mı antibiyotik alıveririz. Şimdi ama tabii antibiyotik yazılımı doktor ancak reçetesiyle oldu. Ben bunun güzel bir uygulama olduğunu ve bu gereksiz antibiyotik kullanımını önemli ölçüde azaltacağını düşünüyorum. Antibiyotiği kime verelim? Antibiyotiği eğer zatürresi varsa hastanın veya bir yaşlı hastaysa onların yeterince ateş cevabı olamayabilir çünkü.
altta yatan ciddi sorunları varsa hastanın, uzun süren bir öksürük beraberinde ateşle birlikte gidiyorsa o durumlarda özellikle antibiyotiği düşünmek gerekli. Algıyı değiştirmek gerekli olabilir. Bir çalışma yapmışlar. Normalde hani insanlar gripin, soğuk algınlığının daha doğrusu 7-9 gün süreceğini düşünürlerken esasında bunun ortalama süresinin 17 güne kadar uzayabildiği belirtilmiş. O yüzden de hani uzayan öksürükte hemen gideyim bir antibiyotik alayım da bu geçsin diye düşünmemek lazım. Eğer ki bu altta yatan sebeplerden geniz akıntısı varsa ona yönelik buruna kortizonlu spreyler veya akıntıyı azaltacak alerji hapları kullanılabilir. Reflü varsa reflüye yönelik tedavi verilebilir. Veya onun dışında astım ilaçları söz konusu olabilir. Eğer astımı düşünüyorsak ön planda astıma yönelik fıs ilaçları vermek söz konusu olabilir. Temel tedaviler hani bunlar olacaktır. Ama eğer ki altta yatan diğer nadir görülen sebepler varsa ileri tetkik ve tedaviler uygulamak lazım. Hani ne dediniz? Bizim bildiğimiz bir takım işte ne gibi? Ballı süt gibi, işte ılık içecekler gibi, zencefil gibi veya işte turpun içine bal koymak gibi bir takım alternatif öksürük ilaçlarımız da var. Bizim için tabii biz doktorlar olarak neyi önerebiliriz? Kanıta dayalı tıp yaptığımız için bizim elimizde bir takım çalışmalar var. Bunların sonucunda ben size bir takım önerilerde bulunabilirim. Ama bunlar da sonuçta hani bizim çevremizde annemizden babamızdan gördüğümüz bir takım yöntemler öksürüğü azaltmak için. Eğer ki hastaya herhangi bir zarar vermiyorsa bunların kullanılmasında da herhangi bir tabii ki sakınca yok. Tedavi edici oluyor mu peki? Tedavi edici oluyor mu dediğim gibi altta yatan faktöre bağlı. Kalkıp da hani faranjiti olan bir hastada mesela boğaz ağrısı, boğazda yanma ile birlikte öksürüğü olan bir kişide tabii ki boğazı yumuşatmak bunlarla öksürüğün ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Ama eğer ki sürekli geniz akıntısı varsa siz her ne kadar hani zencefili kullanırsanız kullanın veya atıyorum turpun içine bal koyarsanız koyun. Sonuçta o akıntı devam ettiği sürece öksürük olacaktır. Hepsini bir bütün olarak görmek lazım. Bunlar tek bir sebepten her hastada olmuyor. Siyahla beyaz değil her şey. Griler de olabiliyor. O açıdan dikkatli olmak lazım. Hepsini bir arada bütün olarak değerlendirmek lazım. Tedavi edilmezse ne gibi şikayetlere yol açar? Gene dediğim gibi altta yatan sebebe bağlı. Eğer ki öksürüğün altında yatan sebep bir zatürre ise zatürre tedavi edilmezse apseye gidebilir. Daha tedavisi zor bir durumdur. Onun dışında eğer hasta farkında ama gitmeyi çok da fazla önemsemiyor. Uzamış bir öksürüğü var. Altta yatan mesela bir kanser durumu söz konusu olabilir. Siz bunu umursamadığınızda da tedavi aşamasını geciktirebilirsiniz. O yüzden de mümkün olabildiği kadar yaşam kalitenizi bozmaması için, solunum ve uyku ritminizi bozmaması için baktınız ki toparlamıyorsunuz geleneksel yöntemlerle, ciddiyeti de ağırsa mümkün olduğu kadar çabuk doktora başvurmak lazım. Bu illaki demek olmuyor ki göğüs hastalıkları doktoruna başvurun. Aile hekiminizde belli bir takım başlıklar altında bunları tedavi edebilecek kapasitededir. Ama baktılar ki onlar da diğer nitelikli konular hani daha uzman kişinin tedavi etmesi gerekiyor. Onlar da gerektiği zaman bize yönlendireceklerdir. Programımızın da sonuna geldik. Yaz aylarıyla ilgili izleyicilerimize tavsiyeleriniz neler olacak? Daha kaliteli zaman geçirmeleri açısından bu konuda ne gibi önerileriniz olur? Bu konuda diyebileceğim demin de bahsettiğim gibi hani mümkün olduğu kadar terliyken rüzgarlı havadan kaçınabilmek. Onun dışında alerjenlerden, irritanlardan, hani bir vücudumuzu irite edebilecek şeylerden kaçınmak, enfeksiyonların oluşumunu engellemek. Onun dışında eğer bir öksürük durumu varsa da mümkün olduğu kadar öncelikle hani demin de bahsettiğim gibi ılık içecekler veya işte pastil gibi yöntemlerle hani belki öncesinde onu engellemek ama eğer uzarsa ve yaşam kalitemizi de bozarsa mümkün olduğu kadar çabuk doktora da gelmelerini öneririm sayın seyircilere. Tabii klimalar da ciddi anlamda etkiliyor dedik. Hani soğukla ilgili öksürüğü de tetikliyor ama onun dışında nasıl bir alternatif önerirsiniz? Klimalar tabii mesela Antalya, İzmir gibi yerleşim merkezlerinde yaşamın bir vazgeçilmezi.
Ama tabii bunun da getirdiği bir takım istenmeyen sonuçlar oluyor. Klimalar kendisi soğuk hava üfleyerekten hani astımı tetikleyebildiği gibi bir takım enfeksiyonlara da, lejyonelle dediğimiz zatürre tipine de sebep olabiliyorlar. O açıdan dikkatli olmak lazım. Mümkünse mesela klimanın direkt altında oturup da maruz kalmamak, mümkünse kapalı bir ortamsa diğer odaların kapılarını da açıp hani geniş bir ortamın en azından havalandırılmasını sağlamak söz konusu olabilir. İki taraflı pencere açıldığı zaman bu sefer insanlar cereyan altında kalıyorlar. O da aynı şekilde öksürüğün gelişmesine sebep olabilir. O açıdan da dikkatli olmak lazım. Çok da fazla bir alternatif yok. Dikkatli olmak sadece yapabileceğimiz tek şey doğrusu. Bilinçsizce kullanılan öksürük şurupları ile ilgili ne söylersiniz? Bunu da tekrar hatırlatalım. Her öksürükte öksürük şurubunun yeri yok. Dediğim gibi boğulur tarzda, inatçıysa, geceleyin sürekli hastayı uykudan uyandırıyorsa, belki biraz hastanın yaşam kalitesini arttırmak, uykusuzluğunu veya bu göğüs ağrılarını engelleyebilmek için öksürük şurubunun diğer verdiğimiz tedavilere ek olarak iyileşme sürecini hızlandırmak için belki verebiliriz ama sürekli öksürük şurubunu kullanmak çok da faydalı değil. Artı şeker hastalarında öksürük şurubu kullanımı şeker düzeyini yükseltebilir. O açıdan dikkatli olmak lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür yayınımıza ederim. katıldığınız için, bilgileriniz için. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programının sağlık köşesinde sizlerle birlikteydik. Bugün öksürük hastalığını ve tedavi yöntemlerini konuştuk. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan yardımcı doçent doktor Aylin Özsancak Uğurlu'ydu. Bir başka programda yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.